Yakın bir tarihte uzaya fırlatılan James Webb teleskobundan her hafta yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Yayınlanan her bir fotoğraf birbirinden muhteşem. Görüntülerde ayrıntı çok fazla olduğundan James Webb teleskobundan gelen fotoğrafları bu seride detaylı bir şekilde inceliyoruz. Daha fazlası için kanala abone olarak bu tür içeriklerin devamını destekleyebilirsiniz. Bu videonun ana konusu olan James Webb'in çektiği ilk derin alan görüntüsünü inceleyerek başlayalım. $10 milyar fazla bir bütçe ve binlerce mühendisin çalışmaları ile yapılan James Webb'ten her hafta fotoğraflar gelmeye devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu evrenin en uç noktalarında bulunan galaksileri bizlere gösteriyor. Yayınlanan bu fotoğraf teleskobun yakın kızılötesi kamerası NIRCam tarafından yalnızca 12 saat içerisinde çekildi ve evrenin en derin kızılötesi görüntüsü olarak tarihe geçti. Hubble ise bir haftadan daha uzun bir süre odaklanarak bu görüntüyü çekebilmişti. Bu fotoğraf Hubble teleskobu ile çekilen görüntü. Hubble ile arkalarına kalan galaksileri göremezken James Webb bize daha detaylı bir görsel sunuyor. Fotoğrafta görülen bu dört bir yana doğru uzanan ışıklar birer yıldız. Ancak arkalarına kalan elips şeklindeki her bir nokta içerisinde milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapan devasa galaksi kümeleri. Sadece iki galakside ortalama 1 trilyon yıldız olduğunu varsayarsak aslında bu fotoğrafta trilyonlarca yıldızı bir arada görüyoruz. James Webb'in çektiği bu iki boyutlu fotoğrafı 3 boyutlu olarak düşünürsek durumu daha iyi anlayabiliriz. Ve bu görsel o kadar küçük bir alanı kaplıyor ki gökyüzünde karanlık, boş bir alana bir iğne dili kadar küçük bir noktaya baktığımızda gökyüzünün aslında o kadar da boş olmadığını fark ediyoruz. Bu fotoğrafta öne çıkan nesne ise SMACS 0723 adı verilen galaksi kümesi. Bu galaksi yaklaşık 4.6 milyar ışık yılı uzaklıkta. Dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğunu varsayarsak aslında dünya bile oluşmadan önceki bir zamana bakıyoruz. Işık hızının boşlukta sabit ve değişmez olduğunu artık biliyoruz. Güneş bizden 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Işık ise saniyede 300 bin kilometre gibi bir hızla hareket eder. Yani kısaca Güneş'in şu anki halini değil 8 dakika önceki halini görüyoruz. Uzayda 4.6 milyar ışık yılının ne kadar uzak bir mesafe olduğunu artık siz düşünün. Bu fotoğraf devasa bir alanı kapsıyor olsa da aslında bu evrenimizde bir çölde bulunan minicik bir kum tanesi kadar alanı temsil etmektedir. Fotoğrafı evrenin en eski görüntüsü olarak da bulabilirsiniz. Az önce de anlattığım gibi bu fotoğrafı 3 boyutlu olarak düşünürsek SMACS 0723 galaksi kümesinin arkasında daha uzak galaksiler de mevcut. Fotoğrafı dikkatle incelersek bazı galaksiler sönmüş ve bozulmuş olarak görünüyor. Buna astronomide kütle çekimsel lensleme etkisi diyoruz. 100 yıl önceye gidersek Albert Einstein'ın 1915 yılında ortaya attığı genel görelilik teorisinde uzayın esnek ve bükülebilir bir yapıda olduğunu söylemişti. Ve şu an görüyoruz ki Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin 100 yıl sonra ispatını görüyoruz. Uzaydaki her cisim kütlesine bağlı olarak uzay zaman dokusunu bükebilir ve esnetebilir. Buna kütlesiz olan foton yani ışık da dahil. Bu yüzden yüksek kütleli bir cismin arkasında kalan ışık bize doğru bükülerek bir yol izliyor ve ışık bizim tabirimizde bir nevi klonlanıyor. Örneğin fotoğraftaki bu kısım. Burada iki galaksi gibi görünse de aslında bu ikisi sadece bir galaksi. Işık bize olan yolculuğunda bu bükülmeden etkileniyor ve bize bu şekilde ulaşıyor. Hemen burada görünen galaksiler de muhtemelen aynı galaksi. Yani bir galaksinin ışığını 4 farklı noktadan gözlemliyoruz. Peki gelelim bir diğer konuya. Galaksilerin uzaklıkları neye göre belirleniyor? Konu yine ışığa geliyor. Işık uzayda çok fazla mesafe kat ettiğinde ışığın frekansı kırmızıya kaymaya başlar. Evrendeki galaksiler ne kadar uzak ise galaksilerin ışık dalga boyları da kırmızıya bir o kadar daha yakın. Astronomlar bu kırmızıya kayma oranını analiz ederek yaşları 11 milyar yıl ile 13 milyar yıl arasında olan galaksileri keşfediyorlar. Büyük patlamanın 13,5 milyar yıl önce olduğu düşünüldüğünde gerçekten de evrenin ilk oluşmuş galaksilerini gözlemliyoruz. Fotoğraftaki bu çiçek gibi duran yıldızlar bize çok yakın. Hatta bazıları Samanyolu galaksimizde bulunan yıldızlar. James Webb'in altıgen şeklinde bir aynaya sahip olmasından dolayı bu şekilde görünmektedirler. Fotoğrafta görünen bu galaksilerden bazıları artık yok veya birleşerek başka bir galaksiye dönüşmüş olabilir. Şu an baktığımız bu galaksilerden yola koyulan ışık
Güneş sistemi bile oluşmadan önce yola çıktı ve bize ancak ulaşabildi. Şu an konumlarından başka bir yerde. Işık hızından dolayı o galaksiyi anlık olarak göremediğimizden nerede olduğunu da bilemiyoruz. Bu galaksilerdeki yıldızlar ve onların yörüngesinde bulunan gezegenleri ve uyduları da hesaba katarsak rakamlarla ifade edilemeyecek kadar çok sayıda gök cismini gözlemliyoruz. Fotoğrafta her noktada bir galaksi kümesi mevcut. Her bir piksel, her bir nokta ayrı bir detay. Kim bilir belki evrenin derinliklerinde başka galaksilerde yaşayan akıllı yaşam formları da bizi izliyordur. Bu kadar büyük bir evrende yaşamın sadece Dünya ile sınırlı olması sizce de biraz ilginç değil mi?